Herkese merhaba. Yine bir satılık müstakil evler, köy evleri videosu ile beraberiz. Farklı alternatif videolar yapmaya çalışıyorum ama izlenmiyor maalesef. Bu işte karavan videoları olsun, ona benzer videolar. Hatta bu izlenmeyen videolar bana kabus olarak geri dönüyor geceleri. Dün gece rüyamda işte arkadaşıma anlatıyorum. Ya işte böyle böyle farklı alternatif içerikler yapıyorum ama izlenmiyor falan diyorum. O da bana şey diyor ya yemek tarifleri videoları yapsana onlar çok izleniyor falan diyor. Böyle sabah ilk uyandığımda aklımda yemek tarifleri videoları vardı. Yarın öbür gün yumurta kırıyorum diye bir video görürseniz şaşırmayın lütfen. Şimdiden uyarıyorum diyorum. Ve hemen konumuza dönelim. 200 bin 2 milyon TL arası müstakil evler ve köy evlerini inceleyeceğiz. İlanlar ağırlıklı olarak sizin isteğiniz üzerine Ege ve Akdeniz bölgesinde. Çok fazla uzatmadan hemen ilk ilanımıza geçelim diyorum. İlk ilanımız Balıkesir Bigadiç'ten. Acil Balıkesir Bigadiç Taşev 2 katlı araç takası olur demiş. Bunu böyle ilk şey aldığımda 200 bin liraydı fiyatı. 215 bin TL'ye çıkmış. Ya da ben mi öyle hatırlıyorum bilemedim ama yine pazarlıkla vesaireyle yine düz bir rakamı olur diye düşünüyorum. İlk önce açıklamaları okuyalım. 15 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. Brüt 98 metrekare, net 85 metrekare bir alana sahip. 13 metrekarelikte bir bahçesi varmış. 2 artı 1 diyor. 2 katlıymış. Bunun harici müstakil tapulu ve sahibinden. Bu da bir avantaj. Hiç arada emlakçı da yok. Komisyon da vermiyorsunuz. Açıklamalarına bakalım. Evimiz 2 katlı olup alt katı depo veya ahır tarzında kullanılabilir. 2 oda, tuvalet, mutfak şeklinde. Üst katı ben kendim İstanbul'da ikamet ediyorum. Alacak kişi gidip bakar. Ben İstanbul'dan satış verebilirim. Müstakil tapuludur. Fotoğrafları vardır. Yükledim. Bu paraya sadece taş ustalığı bile yaptırılmaz. Araç takası olur. Şimdi evet doğru yani 200 bin liraya bunun ustalığı bile olmaz. Onda hemfikirim. Ama işte bölge çok böyle tercih edilen bir bölge değil. Ama 200 bin TL'de bence artık bu devirde para değil. Şöyle mesafesine bakıyorum. Bigatice 16 kilometre mesafede. Şöyle hatta böyle bir daha bir genişletelim. Evet. Böyle hani denize falan gitmek isterseniz ne kadar? Bakın denize gitmek isterseniz de 130 kilometre işte Dikili, işte Akçay, Ayvalık, Burhaniye o civarlar 130 kilometre mesafede. E, Yani 200 bin lira bu devirde artık gerçekten bir para sayılmıyor maalesef. Böyle bir hani köy deneyimi yaşamak isteyenler için bu arada fotoğraflarını açayım. Fotoğrafları böyle küçük gösteriyor. Tam anlaşılmıyor ama yine de az buçuk ne olduğunu anlayabiliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. Öyle çok fazla yıkık dökük bir yerde değil. Hani böyle ufak dokunuşlarla oturulabilir hale getirilebilir. Yani işte böyle geçim kira sıkıntısı derdinde olan işte emekliler yani artık ben hani böyle köye kaçayım huzurlu bir yaşam süreyim diyenler için bence çok ideal. E, Yani bir şekilde 200 bin lira para toplanır. Ya olmayınca tabii ki çok zor. Hani 10 bin lira bile bulması bir dert ama hani böyle bir niyetiniz varsa, ufak böyle bir birikmişiniz varsa da işte üzerine 3-5 bulunur, işte eklenir, borç, harç, kredi vesaire yapılır edilir. Böyle bir şey yapılabilir. Söylediğim gibi bölge hani böyle çok böyle hani anlıyorum işte Ege vesaire tarafları düşünüyorsunuz ama değil ama bu fiyata da bence gayet makul bir ev gibi gözüküyor. İlk bu hemen bu ilanı yayınladım. Çünkü böyle ucuz, makul fiyatlı ev arayan kişiler oluyor. Ee, Diyelim ve hemen ikinci ilanımıza hızlıca geçiş yapalım. İkinci ilanımız Bergama Hacılar Turanlı Mahallesi'nde satılık avlulu taş ev başlığıyla çıkmış. 358 bin TL fiyat yazmış.
İzmir, Bergama, Dereköy, Hacılar Mahallesi'nde. İlan tarihi 15 Mayıs 2024 tarihinde 75 metrekare brüt, 70 metrekare net alanı var. Açık alan belirtilmemiş ama herhalde böyle önünde böyle ufak bir bahçe gibi bir alan da var diyeyim. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden bir ev. İzmir Bergama'da. Şöyle açıklamalarına geçelim. Köy merkezinde 200 metrekare arsa alanı varmış. Dediğim gibi bahçesi de var. 70 metrekare 70 metrekare alanda 2 artı 1 taş ev. Bahçesinde 7 adet ağaç mevcuttur. Elektrik, su mevcuttur. Bahçesinde taş fırın mevcuttur demiş. Daha detaylı bilgi almak için arayabilirsiniz demiş. Yani Bergama'yı artık çoğu izleyicimiz biliyor zaten. İzmir'e bağlı bir ilçe. Onun köylerinden birisi. Şöyle hemen bir haritadan da bakalım. Nerelere yakınsınız? Mesela yine işte böyle deniz tarafına gitmek isterseniz bakın aşağı yukarı 50 kilometre mesafede. Böyle çok uzakta değilsiniz yine deniz tarafına. İşte İzmir'e gitmek isterseniz de aşağı yukarı herhalde o da 100 küsür, evet 100 kilometre. 100 kilometrede İzmir'e mesafesi var. Yani bu devirde artık biliyorsunuz bu fiyatlarla bir şey bulmak çok zor. Fotoğraflarını şöyle geçelim, bir inceleyelim. Yani evin klasik olarak köy evi tadilata ihtiyacı var mı? Elbette var. Her şeyi hazır halde olsa zaten bu fiyat olmaz. Yani toparlanabilir durumda mı? Evet, toparlanabilir durumda. Böyle çok aşırı büyük masraflar yapmadan e, çatısı bakın iyi gözüküyor, iyi durumda gözüküyor. Yani bir şeyler yapılabilir ufak masraflarla. Hatta güneş enerjisi de varmış galiba. Bakın bu da faydalı bir şey evlerde. Yani 350 bin TL ekonomik ev düşünenler hani Ege taraflarına yerleşeyim, taşınayım diye düşünenler için yine bence makul fiyatlı bir ilan diyelim. İlan numarasını hemen ileteyim. 116 03 05 ve 717. Ayrıca bu ilanların linklerini video açıklamasında bulacaksınız diye belirtelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bir diğer ilanımız İzmir Dumlupınar Mahallesi'nde bahçeli satılık taş ev diye geçiyor. 150 metrekare brüt, 100 metrekare net alanı var. 2 artı 2 demiş oda sayısı. Bunun harici krediye uygun kat mülkiyetli emlak ofisinden bir ilanmış. Ev Dumlupınar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Merkeze yakındır. İçeriden merdivenli 2 kattan oluşmaktadır. Alt katta 2 oda, üst katta 2 oda bulunmaktadır. Net 100 metrekareden oluşmaktadır diyor. Bahçesinde üzüm, elma, incir ve hurma ağaçları bulunmaktaymış. Bahçe alanı ve ev toplam 150 metrekareymiş. WC ve mutfak tadilat gerektirmektedir yazmış ve araç takısı da değerlendirilebilirmiş. Bakın nerede? İzmir Tire'de. Tire nedense hep böyle arada alıyorum ben. Ee, Böyle hani İzmir'e çok yakın değil biliyorum ama böyle sakin yaşam isteyenler için e, yine bence ideal diyorum. İzmir'e de aşağı yukarı 60-70 kilometre mesafede. Şöyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Yani tamam burada bu renk biz de Beşiktaşlıyız. Biz de kara kartalıyız ama böyle siyah e, şeyler olmamış pek. Kapı boyası, pencere boyası pek olmamış gibi duruyor. Ama zaten almayı düşünüyorsanız yine komple bir tadilattan geçmesi gerekiyor. Bakın bahçesi gayet güzel. E, Tam böyle köy evi bahçesi, avlu tarzında bir yer. İç kısmında da böyle yapılacak işleri var mı? Var. Bunu inkar edemeyiz zaten. Ama bakın taş duvarlar böyle hani dediğim gibi böyle biraz masrafla bambaşka bir hale getirilebilir.
Fiyat olarak da 630 bin TL. Böyle bu yerlerde hani artık olağan rakamlar bunlar. Yine ilgi duyan izleyicilerimiz varsa hemen ilan numarasını ileteyim. 106 173 24 17 ilan numarası. Ee, işte sahibiyle, emlakçıyla iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilirler diyeyim. Ve hemen çok oyalanmadan bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi bu farklı bir bölge. Ege'den çıkıyorum, böyle biliyorsunuz ara ara alıyorum Ege harici yerlerden de böyle uygun gördüğüm, böyle fırsat gibi gördüğüm yerleri. Karabük Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde komple satılık 3 katlı bina demiş. Açıklamalarına bakalım. 11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış satılık bina 3 katlı, 45 metrekare taban alanı üzerinde çıkıyor. Emlak ofisinden bir yer. Açıklamalarında ne demiş? Satılık binamız Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi 521 ada bir parselde konumludur demiş. Tapu yüz ölçümü 41 metrekare. Tapu sicilinde vasfı altında dükkan bulunan 3 katlı kârgır bina olarak tescilliymiş. Bina yaşı 30'un üzerindeymiş. Zemin kat depo olarak kiracılı dükkandır demiş. En alt katta kiracı varmış, depo olarak kullanıyormuş. Birinci katta WC, banyo, bir oda ve balkon. İkinci katta mutfak, bir oda ve balkon bulunmaktaymış. Ayrıca çatı altı boşluk bulunmaktadır. Yani böyle bir çatı katı gibi bir şey de varmış. Isıtma sistemi de sobalıymış. Bakın bu tam Karabük merkezde. Yine her zaman söylüyorum, böyle işte e, tamam artık ben emekli oldum, böyle geçimde zorluk çekiyorum diye düşünen izleyicilerimiz varsa İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir'de böyle küçük bir şehre taşınabilirler. Hani niye böyle küçük bir şehir, ilçe olsun diyorum yaşlı insanlar için özellikle. Biliyorsunuz yaş geldiğinde işte hastalıklar, dertler, şeyler bitmiyor. Hani böyle köyde bu tarz imkanlara ulaşmak zor ama böyle ilçe olursa, il olursa, böyle küçük yerler olursa bu tarz imkanlar da olduğu için onlara daha çok tavsiye ediyorum diyeyim. Hemen şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Bakın 3 katlı bir ev. İşte elbette şimdi bu alt katını bir dükkan olarak böyle çok büyük kiralar alamazsınız. Ama hani bir katkı verir mi eve? Elbette ki eve bir katkı verebilir. Kendiniz bir şey yapabilirsiniz. Böyle yani o dükkana bir şeyler açıp bir şeyler satabilirsiniz veya ne bileyim gıda üzerine bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle bu arada fotoğrafları da geziyoruz. Gezerken de ben de anlatıyorum. Gayet müstakil 3 katlı bir ev ve şehrin merkezinde, her yere yürüme mesafesinde. Yani bu şey bile olabilir, hatta ne bileyim hani yatırım amaçlı bile bence olabilir. İşte oralarda öğrenci vesaire de çok biliyorsunuz. Her katı böyle ayrı öğrenciye verilebilir. Böyle tabii ki ufak tefek kiralar gelecektir buradan ama yine de bu enflasyonda hani paranızı eritmek istemiyorsanız değerlendirilebilir yerlerden birisi. Karabük merkezde, onu söyledik. İlan numaramızı da hemen ileteyim. 114 713 35 57 ilan numarası da. Daha böyle detaylı düşünenler ilan numarasından veya video açıklamasındaki linkten bakabilirler diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Hemen hızlıca Ege'ye geri döndüm. İzmir Bayındır'da bu ilanımız. Acil ihtiyaçtan müstakil bahçeli ev demiş. 16 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 138 metrekare brüt, 50 metrekaresi net, 78 metrekaresi de açık alan, yani bahçeniz var. Bunun harici tek katlı müstakil tapulu, kimden? Sahibinden, emlakçı komisyonu da yok.
Açıklamalara bakalım. Acil satılık İzmir Bayındır Hacılı İbrahim Mahallesi'nde 138 metrekare 2 artı 1 kâgir bahçeli evimiz acil nakit ihtiyacı sebebiyle uygun fiyata satılıktır demiş. İster hafta sonu git kafa dinle, ister tamir et sürekli otur. Çarşının içinde sakin bir mahallede hastane, postane, noter, tapu, karakol yürüme mesafesindedir. Pazar dibinde kuruluyormuş. Bahçesinde 2 asma, incir, portakal ağacı, şeftali, limon, muşmula fidanı varmış. 2 kat imarlıymış ve tadilata ihtiyacı var demiş. Yani artık konumları çok şey yapmak istemiyorum ama yine belki bizi ilk izleyen izleyicilerimiz olabilir. Onlar için şöyle bakalım. İzmir'e ne kadar mesafede? Yaklaşık 50 kilometre mesafede İzmir'e. İzmir'in bir ilçesi, sakin, küçük bir ilçesi olarak düşünürseniz ilan sahibiyle görüşebilirsiniz. Diyelim ilk önce bir fotoğraflarına bakalım. Evet, yine her zamanki bildiğimiz işte böyle klasik böyle küçük köy evlerinden ama böyle şey evleri böyle avlulu gibi evler böyle daha bir hoşuma gidiyor benim. Bunda da öyle bir izlenim var. Böyle etrafında duvarlar vesaireler, asmalar. Tam bir köy evinin bahçesi. Daha böyle benim kafamda köy evi ve bahçesi deyince buna benzer görüntüler aklıma geliyor. Evet, iç kısmı aşağı yukarı gezdiğimiz her ilandaki gibi böyle tadilata, dokunuşlara ihtiyacı olan yerler. Ama böyle çok ufak masraflarla bambaşka bir hale dönüştürebilirsiniz. Artık işte gerisi sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Bu ilanımızda detaylı olarak gezdik ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Geçmeden ilan numarasını da ileteyim. 117 326 bakayım 326 55 47 diyelim ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız Aydın Efeler Dalama Mahallesi'nde. Bunun da böyle bahçesi hoşuma gitti. Tekrar hemen ilk önce bir açıklamalarına bakalım. İlan tarihi 14 Mayıs 2024. 70 metrekare brüt, 60 metrekare net, 90 metrekare de açık alan yani bahçe alanı var. Oda sayısı 2 artı 0 demiş. Bina yaşı 31 ve üzeri. Müstakil tapulu emlak ofisinden satılıkmış. 158 metrekare arsa üzerinde 1958 yapımı avlulu kâgir ev arsası demiş. Bahçe içinde birkaç meyve ağacı vardır. Elektrik ve su aboneliği mevcutmuş. Arsa fiyatına satılıktır. Ev tadilat gerektirmektedir demiş. Fotoğraflar müstakil ev ve bahçesine aittir demiş. İlandaki harita konumu doğrudur demiş. Hemen o zaman bir konumuna bakalım. Dalama burası, bakın Aydın burası. İlk önce şöyle şeye mesafesine bakalım, İzmir'e. İzmir'e yaklaşık 100 kilometre mesafede, 102 kilometre İzmir merkezine. İşte böyle deniz tarafına gidecekseniz Kuşadası'na 72 kilometre mesafede bir alan. Aydın merkeze de 21 kilometre, 22 kilometre mesafede. Yine değerlendirilebilecek ilanlardan birisi. Aydın'da biliyorsunuz popüler yerlerden. Ege'de diyeyim. Şöyle hemen bir fotoğraflarını inceleyelim. Bakın işte bu bahçe kocaman bir bahçe. Geniş alan. Yani yine işte böyle avlu tarzı. Bu asmayı gördüğümü zaten ben hemen şeye ekliyorum. Nedir o? Video içeriğine ekliyorum. Hemen asma tamamsa bakın tam böyle işte bahsettiğim işte yine o avlulu gibi böyle dış bahçe kapısından girin böyle içeriye doğru. Bu arada fotoğraf boyutlarını bazıları çok büyük boyutta yüklüyor. Emlakçılar özellikle geç açılıyor. Yine bu da bahçemizden bir alan, evin içerisinden bir alan.
Yani işte köy evleri her zaman ne kadar şey olursa olsun hani böyle sıfırdan bir tadilat yapılmadıysa mutlaka ufak tefek dokunuşlar gerekiyor. 900 bin TL fiyatı var. İlan numarasını da ileteyim. 117 288 53 25 diyelim ve bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Bu ilanımız yine işte farklı alternatif ilanlardan birisi. Görülmeye değer Yahşi Mahallesi 2 katlı müstakil ev iş yeri demiş. Bursa Osman Gazi Yahşi Mahallesi'nde bilmeyenler için söyleyeyim. Aşağı yukarı Bursa'nın merkezi göbeği tarafları diyeyim. 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 70 metrekare bir alanı varmış. Açık alanda 10 metrekare bir ufak bir bahçe alanı varmış. 2+1 diyor, ısıtma kombi doğalgazlı. Başka kullanım durumu kiracılığı ama kiracısı çıkmış, onu belirtmiş açıklamada. Şimdi geleceğiz oraya. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Bir açıklamalarını okuyalım. Bursa Osman Gazi Yahşi Mahallesi'nde mülkümüz tarihiyle iç içe olan Yahşi Mahallesi'ndedir. 2 katlı müstakil bina olup çift cephe çift girişlidir. Taban alanı 35 metrekare, toplamda 70 metrekareden oluşmaktaymış. Cephe olarak kullanımı geniştir demiş. Mülkümüz resmi tapulu olup istenildiği takdirde yıkılıp yeniden yapılabilir. 3 kat resmi imarı varmış. Altıparmak Caddesi'ne 2 dakika yürüme mesafesinde, çarşı pazar dibinde, tüm toplu taşıma duraklarına 1 dakika yürüme mesafesindedir demiş. Mülkümüz ister ev ister ticari işletme olarak kullanıma uygundur demiş. Kiracımız çıkmıştır, mülkümüz boştur diye notunu iletmiş. Yatırımlık kira getirisi düşünenler için ideal bir konuma sahip bir mülktür demiş. Ee, Yani işte emlakçı zaten gereken her türlü açıklamayı yapmış. Bakın dediğim gibi zaten tam Bursa'nın göbeğinde, eski Bursa'nın göbeğinde olan bir yer. Her yere de yürüme mesafesi işte 1 dakika 2 dakika mesafedesiniz. Şöyle bir fotoğraflarını açalım. Bakın gayet şirin. Burayı daha önceden bir köfteci işletiyormuş galiba. Köfteci Sinan yazıyor. Bu arka taraf girişi. Ee, Ben bu ilana bakarken hemen aklıma şöyle bir şey geldi yine. Ya dedim hani ben böyle bir şey alsaydım böyle alt katını yine kendim böyle bir yemek vesaire ona benzer bir şey veya başka bir dükkan artık ne olur ne satılır bilmiyorum. Böyle bir şey yapardım. Üst katı da küçük bir yaşam alanı olarak bir kişinin 2 kişinin kalacağı e, bir yer gayet güzel olabilir. Veya hiçbirisini düşünmüyorsanız da Bursa'nın göbeğinde bir yer her zaman para eder. Her zaman satışı bence daha kolay olacaktır. Yani hem yatırım için hem yaşamak için bence çok ideal. Bakın içi de yapılmış durumda. İçi dışı her tarafı hazır durumda. Fiyat olarak da böyle çok yüksek rakam değil. 1 milyon 250 bin TL. Hani İşte İzmir'de yıkık dökük köy evi alacağınıza diyeyim veya böyle bir yatırım için düşünenler için söylüyorum bunu veya yaşam için de olabilir. Bakın eski Bursa sokakları ne yazmış? Konum olarak tarihiyle iç içe olan Yahşi Mahallesi'ndedir demiş. Altıparmak Caddesi'ne 250 metre mesafedeymiş. Böyle ana caddeye bile çok yakın mesafede. Ee, Benim açıkçası çok hoşuma giden ilanlardan birisi oldu. Böyle bir alternatif düşünen yine daha önce de söyledim işte emekli çiftlerimiz için ya işte İstanbul'dan bıktık. Gerçi hani Bursa da küçük bir şehir sayılmaz ama İstanbul'da bu fiyatlara Ankara'da veya diyeyim böyle merkezde bir yer almanız İzmir'de çok zor. Diyelim fazla uzatmadan ilan numarasını ileteyim. 115 09 10 209 ilan numarası düşünürseniz detaylı olarak emlakçısıyla görüşüp detaylı bilgi alabilirsiniz diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Yine bu da alternatif ilanlardan birisi.
Tarihi Beypazarı evi müstakil demiş. Benim bu tarz evler çok hoşuma gidiyor. Her zaman ilgi alanımda açıkçası. Böyle konak görünümlü. Hemen ilk önce açıklamalarına bakalım. 11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev demiş. 175 metrekare brüt, 80 metrekare net. 2 artı 1 demiş. 2 katlı. Kimden? Sahibinden, müstakil tapulu bir yer. Açıklamalarında ne demiş? Beypazarı işte Ankara'da satılık. Evin içi ve dışına istediğiniz gibi bakım, onarım ve tadilat yapabilirsiniz demiş. Bu tescilli evlerden değil demek ki. Evinizin tapusunda herhangi bir şerh, tescil ve beyan yoktur demiş. Evin tapusu bir kişiye aitmiş. Evin bulunduğu mahallede doğalgaz var ancak eve henüz doğalgaz çekilmemiştir demiş. Ev çarşıya 5 dakika yürüme mesafesinde. Ne demiş başka? Taş duvar, zemin katı taş duvarmış. 80 metrekare değerlendirilebilir alan veya depo, 2 pencereli korkuluklu bir çelik kapı, elektrik ve su varmış. Evin üst katı ahşap, 80 metrekare 2 artı 1 odalı, geniş koridor, mutfak, banyo ve tuvalet bölümünden oluşmaktaymış. Evin zemin katı ile üst katı arasında geçiş yoktur. Kapıları ayrı ayrıymış. Bakın, alt katı ayrı depo olarak verebilirsiniz. İşte üst katta oturabilirsiniz. Geniş çatı katı pencereliymiş. Evin arka kısmından girişliymiş. Evin arkasında ocak ve kapalı kullanılabilir alan, kömürlük bulunmaktaymış demiş. Evin bahçesi var mı? Evin bahçesi bulunmamaktaymış. Ancak evin arkasında ocak ve kapalı kullanılabilir alan, kömürlük bulunmaktaymış. Yani bahçe olsaymış daha bir iyi olurmuş ama yine de yapacak bir şey yok diyelim. 1 milyon 140 bin TL fiyatı var bu evin. Bakın, tam bir işte köşk benzeri, konak benzeri bir ev. Şimdi tamam, hani böyle İstanbul'da, İzmir'de oturan birisi için hani Ankara Beypazarı çok ideal olmayabilir ama biliyorsunuz orada tarihi evler meşhur. Hafta sonu böyle turist, yerli turist alan bir yer Beypazarı. Ama hani böyle bu tarz evlere meraklı birileri olursa, böyle derli toplu bir ev, işte alternatif olarak işte üst katında oturup yine dediğim gibi alt katını depo olarak verebilirsiniz. Kendiniz bir dükkan vesaire bir şey açabilirsiniz. Böyle alternatif şeyler yapılabilecek evlerden birisi. Böyle dediğim gibi böyle konak, köşk tarzı evlerden hoşlanan izleyicilerimiz varsa benim gibi, onlar için alternatif bir ilan olmuş olsun diyelim. Hemen ilan numarasını ileteyim. 110 555 03 33 ilan numarası da. Hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi tekrar asıl yerimize döndük, işte Akdeniz, Ege'ye. Ne demiş? Ali Tosun'dan doğa ile iç içe bakımlı masrafsız müstakil ev, 1 milyon 250 bin TL fiyatı var. İlan tarihi 11 Mayıs 2024. Satılık müstakil ev, 70 metrekare brüt, 65 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1 artı 1 demiş. Müstakil tapulu, emlak ofisinden bir yer. Açıklamalarına bakalım hemen. Antalya Elmalı Kışla Mahallesi'nde, Elmalı merkezi en yakın mahallelerimiz arasındaymış. Yani köy gibi bir yer burası anladığım kadarıyla. 5 kilometre mesafesi varmış. 564 metrekare arsa alanına sahip, restore edilmiş, yenilenip tekrar dekore edilmiş. Geniş hobi bahçesine sahip, ağaçlıklı, aile dostu. 1 artı 1, 70 metrekare, ferah, 4 cephesi açık, bakımlı demiş. Doğayla iç içe, şehir gürültüsünden uzak, müstakil evimiz sizi bekliyor demiş. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bakmadan önce bir konumuna bakalım. Bilmeyenler için, Antalya işte 50 kilometre 60 kilometre mesafede bir yer Elmalı. Böyle konumundan bir bakalım. Şöyle ulaşım diyelim. Hatta etrafına sağlık vesaire de koyalım. Bakın, sağlık ocağı 6 kilometre mesafe demiş. Şöyle uzaklaşalım. Evet. Şimdi ilk deniz tarafına bakalım. İşte Fethiye tarafına gitmek isterseniz 70 kilometre mesafede. Antalya merkeze gitmek isterseniz o da 72 kilometrede. İşte Kemer civarı 60 kilometre. Finike bu, evet, Finike taraflarına giderseniz de 56 kilometre mesafede.
bir yer. Denize çok yakın değilsiniz. Ama işte aracınız varsa 45 dakikada, bir saatte birçok plaja ulaşabilirsiniz diyelim. Şöyle fotoğraflarını bir hemen gezmeye başlayalım. Bakın bu ev tadilat yapılmış. İlan açıklamalarında da yazmışlar. Zemin değiştirilmiş, işte duvarlar yapılmış, tavanlar cilalanmış, boyanmış. Temiz, oturulmaya hazır halde sizi bekliyor diyelim. Ya fiyat olarak tabii ki artık hani Antalya ve işte ne bileyim böyle Fethiye taraflarında böyle makul fiyatlı ev bulmak çok zor. Bu da böyle derli toplu bir ev olarak güzel de bir bahçesi de var. Hiç tadilat da gerektirmiyor size. E, Böyle işte Akdeniz'e yerleşim, artık orada köyde yaşayayım diyorsanız bence değerlendirilebilir ilanlardan birisi. Bakın hemen yolu da var, işte bahçesi de var geniş. Etrafta komşular da var. Böyle çok ıssız olmayan bir köy. İşte çatısı da güzel durumda gözüküyor. Hazır halde bir ev. Çok ufak tefek tabii ki bir şeyler yine çıkacaktır ama nispeten diğer ilanlara göre iyi durumda diyelim. 1 milyon 250 bin TL'de fiyatı var. Düşünen izleyicilerimiz için alternatif olsun diyelim ve ilan numarasını iletelim. 111 441 81 86 ilan numarası. Daha detaylı bilgi almak isterseniz ilana ulaşabilirsiniz diyelim. Bir diğer ilanımız Muğla Milas. Yine böyle çok rağbet gören bir yer, Milas biliyorsunuz. Ne demiş? Milas Anadolu Emlak'tan Milas Burgaz mahallesinde başlığıyla çıkmış. Burgaz mahallesindeymiş. 10 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 158 metrekare brüt, 120 metrekare net alanda, 38 metrekarede anladığım kadarıyla bahçe varmış. Müstakil tapulu emlak ofisinden bir yer. Ne demiş? İşte 3 artı 1, 2 katı taş ev, elektrik, su aktif. İçerisindeki ev tadilat yapılıp oturulabilirmiş. Yatırıma uygunmuş. Okul ve marketlere, işte bankalara, her yere çok yakın mesafedeymiş. Havalimanına 15 kilometre, Bodrum'a 40 kilometre mesafede, Didim'e de 40 kilometre mesafedeymiş. Yine bunlar biliyorsunuz popüler bölgeler. Ee, Yani buralara işte yarım saatte 40 dakikada gidebileceğiniz yerler. Şöyle fotoğraflarını hemen inceleyelim. Evet, evin tadilata ihtiyacı var. Gerçekten yani e, iyi bir para harcamanız gerekiyor. Ama bu bölgelerde de bu fiyatlara ev bulamıyorsunuz zaten. Yani böyle çok bu işlerden anlayan biriyseniz hani böyle nispeten birazcık daha az masraflı yırtabilirsiniz diyeyim. Ama hiç anlamıyorsanız da gerçekten hani böyle aman burayı komple ustalar yapsın, ben hani karışamam elleyemem diyorsanız da ciddi bir masraf gerektiriyor diyelim. Yani bunu arsa gibi düşünün. Arsa üzerine e, bir ev yapıyormuş gibi düşünün. O amaçla bu ilanı düşünün diyelim. İlan numarasını ileteyim: 117 208 30 71. Muğla Milas'ta bu yeri almak isterseniz detaylı görüşebilirsiniz. Yine Ayvalık taraflarına geçelim. Daha önce söylemiştim, Ayvalık'ta her şey çok para ediyor. Artık bakın fiyatlar da hiç ucuz değil. Ee, Başlığına bakalım. Ayvalık Kozakköy'ü Çamoba satılık müstakil köy evi, 1 milyon 400 bin TL demiş. Yani köydeki ev için açıkçası bunlar bana çok böyle makul rakamlar gelmiyor. Ama işte insanlar bu bölgeleri tercih ettiği için böyle yoğunluklu olarak, o yüzden böyle fiyatlar fırlıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen ilan tarihine bakalım. 10 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 107 metrekare brüt, 80 metrekare net.
Açık alanda 275 metrekare. Bunun bahçesi geniş diye aldım bu ilanı açıkçası. 2 artı 1 demiş. Bina yaşı 26-30. Arsa tapulu diyor ama hani köylerde bu tarz şeyler problem olmuyor. Ama yine de bir sahibiyle, emlak ofisiyle görüşün lütfen diyeyim. Açıklamalarına bakalım. Ayvalık Kozak köylerinden biri olan Çamoba köyünde satılık müstakil ev. Ayvalık merkeze 25 dakika mesafede. Altyapı, internet vesaire sorunu yok. Ulaşımı kolaydır. Kendi tapusu dışından yapı kullanımı alınmış hazine arazisi vardır. Kendi tapusu dışında yapı kullanımı alınmış bir hazine, ekstradan bir hazine arazisi de varmış. Evet bakın, kendi tapusu 108 metrekareymiş. Evin arsası yeni parsel planına göre hazine arazisine taşmış. 2018 yılında çıkan imar barışından faydalanıp evin ve arsanın taşan kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurup harcı ödenerek hak sahibi olunmuş. Toplam arsa ev ile beraber 355 metrekareye çıkmıştır. Fotoğraflarda plan üzerine detaylı çizilmiştir demiş. Detaylı bilgi için arayınız. Yani işte bu belli bir hazine arazisinin kullanım hakkı da alınmış ama anladığım kadarıyla henüz satın alınmamış orası. Belli bir ufak bir bedel verip kullanıyorsunuz galiba. Şöyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Ev derli toplu durumda gözüküyor. En azından çatı ve dış cephe diyeyim. İç kısmı yine işte her zaman karşılaştığımız gibi ihtiyacı olan şeyler çok. Yani zaten boyasından değil, işte zeminden tutun da banyoya kadar masraf gerektiren yerler, işte mesela mutfak. Hiç banyoyu görmeden direkt banyo diyorum. Bakın burada açıklanmış şu alan, hatta başkasının evi de herhalde sizde mi kalıyor? Bu sizin eviniz galiba. Tam anlayamadım. He, şu alanmış. Evet. Bu alan e, imar barışında e, size ayrılmış bir alan diyeyim. Yani Ayvalık taraflarını düşünenler için de bu ilanımızı aldım. İlan numarasını ileteyim. 117 208 88 13 diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi bu benim vazgeçemediğim yerlerden bir yer Soma. Soma Kırkağaç favori bölgelerimden. Burdur, işte Karabük, Soma. Sahibinden Soma Cenkeri Mahallesi'nde daire fiyatına müstakil ev demiş. 915 bin TL fiyatı var. 50 metrekare brüt, 40 metrekare net bir alanı var demiş. Oda sayısı 3 artı 0, bina yaşı 2. Yeni mi yapılmış acaba bilemiyorum, veya yeni tadilatı yapılmış. Müstakil tapulu sahibinden demiş. Açıklamalarında 3 katlı binada her katın girişi ayrıdır demiş. Giriş katta açık mutfak, tuvalet, banyo vardır. İkinci katta bir oda, bir mutfak, tuvalet, banyo vardır. Son katta açık mutfak, tuvalet, banyo ve 25 metrekare terasımız vardır. Şahane teras manzarası için gün batımında gelip bakılmasını öneririz demiş. Çatı kısmı sandviç panel kaplamadır demiş. Bina ısı ve ses yalıtım mevcuttur. Bina ortalama her katı 40 metrekare, 3 kattan oluşuyormuş. Dışarıdan döner merdiveni vardır. Katlarda klima ile ısınma yeterli olup istenilmesi durumunda kalorifer sistemi döşelidir demiş. Petek ve kazan takılabilirmiş. Bina lokasyon olarak Merkez Camii'nin yanında Soma otobüslerinin kalkış durağına birkaç adım mesafedeymiş. Evin bahçesi yokmuş. Evin toplam arsa büyüklüğü 40 metrekaredir demiş. İşte en büyük dezavantajı bahçe olmaması. Ama bu ilanı niye alıyorum ben? Daha önce de hep söylüyorum. Yani Soma şeye, hem İzmir'e hem Ayvalık taraflarına çok yakın mesafede. Aşağı yukarı işte 100 kilometre civarında mesafede. Hatta bakın Altınova'ya vesaire gidecekseniz 58 kilometre. İzmir'de işte 100 kilometre civarı mıydı? Bakalım. O bile o kadar bile yok. 86 kilometre mesafede. Hani İzmir'e bağlı ilçelerden bile daha yakın diyeyim size. Bakın Bergama ile zaten bitişik. 25 kilometre mesafe Bergama'ya.
Ayvalık Altınova'ya 58 kilometre mesafede. Fiyat olarak da işte o bölgeleri düşünürseniz biraz önce baktık, Ayvalık'ın köyündeki ev, işte tadilat gerektiren bir ev 1 milyon 400 bin lira. Burada 915 bin liraya 3 katlı bir yer alıyorsunuz. Yani mantıklı bir yatırım diyeyim. Bakın evde gayet güzel. Artık bina yaşı 2 diyor ama bilmiyorum gerçekten, hani 2 yıl mı oldu yapılalı. Ama yeni de yapılsa, tadilat da yapılsa sıfır gibi her türlü donanımı yapılmış diyelim, işte fayansından tutun terasına, işte nedir, kapılarına, pencerelerine kadar, duvarlarına kadar her şeyi yepyeni. 3 katlı bir ev düşünün, yani böyle kalabalık bir aileyseniz e, yani işte bir katında biriniz, bir katında biriniz oturabilirsiniz. Ne bileyim, yine böyle tanıdığınız veya güvendiğiniz, inandığınız kişilere, böyle bir kişi, iki kişi yaşayan çiftlere verebilirsiniz. Buna benzer birçok alternatif diyeyim. Evin fotoğraflarını da gezdik. Yepyeni sıfır bir bina gibi duruyor. İlan numarasını ileteyim düşünenler için, 111 60 28 505. Bu da favori ilanlarımdan birisiydi diyeyim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Hatta son ilanımıza geçelim diyeyim. Evet, fiyat olarak en yüksek evimiz bu. Son fırsat Marmaris Taşlıca köyünde satılık köy evi diyor. 2 milyon TL fiyatı var. Muğla Marmaris Taşlıca mahallesinde. Açıklamalarına bir bakalım. 8 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 196 metrekare brüt, 95 metrekare net, 101 metrekare de açık alanla. Yani 100 metrekare kocaman bir bahçeniz var. Müstakil tapulu emlak ofisinden bir yer. Açıklamalarımıza geçelim. 196 metrekareymiş arsa. Köy içindeki evde 95 metrekareymiş. Tadilat desteği için fiyat düştü demiş. Elektrik ve suyu mevcuttur. Parke yola cepheliymiş. Taşlıca köy merkezine 200 metre mesafededir. Marmaris Söğüt'e 4 kilometre mesafedeymiş. Merkezine Marmaris'in 43 kilometre mesafedeymiş. Marmaris Yarımadası'nın uç köyüdür demiş. Meşhur Serçe Limanı'na sadece 4 kilometre mesafedeymiş. Toplu taşıma varmış. Phoenix Antik Kenti araştırma bölgesidir demiş. Yakın sahilden Yunan adaları, Rodos ve Sima adalarını görebilirsiniz demiş. İşte temiz havası, ılıman iklimi, sürekli rüzgarı ile yaz kış keyifle ve huzurla yaşayabileceğiniz müstesna bir köydür demiş. Köy evimiz 3 oda, bir kapalı mutfak, bir adet banyodan oluşmaktaymış. Evin arka cephesinde 2 adet deposu varmış. Yine eski bir taş fırın ocağı bulunmaktaymış. Bahçesinde yetişkin meyve veren 2 adet badem ağacı, bir adet incir ağacı, bir adet de limon ağacı bulunmaktaymış. Çatı terası komple düzdür. Yaz akşamları keyifle vakit geçirebileceğiniz şekildedir demiş. Arzu etmeniz halinde kişisel aracınızı bahçe içerisine sokabilirsiniz demiş. Köyümüzü ve bahçedeki ocağımızı sizler için küçük dokunuşlarıyla içerisinde uzun yıllar yaşayabileceğiniz bir yuvaya dönüştürebiliriz demiş. 600 bin 800 bin bandındaki araçla takas olabilir demiş. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Bakmadan hemen bir konumuna bir bakalım. Bakın, zaten denizin dibindesiniz. Söğüt'e zaten çok yakın. Gerçekten işte Yarımada'nın uç köylerinden birisi. Şöyle ulaşım diyelim. İşte Selimiye'ye 8,55 kilometre. Zaten denize yazmış 4 kilometre mesafedesiniz. Otobüs durağına işte bakın, Söğüt iskelesine 3 kilometre mesafe. 3,71 kilometre diyor. Ya konum olarak diyecek bir şey yok. Gerçekten denize çok yakın, böyle tam bir işte hem işte Akdeniz hem Ege diyeyim. Akdeniz'e de yakın Marmaris. Bir yer. Fiyat 2 milyon, ama hani buralarda böyle ucuz yer bulmak çok zor. Ama en azından hani böyle işte ne bileyim, İzmir'in böyle çok böyle dağ köylerinde 800 bin 1 milyon vermektense bu ev daha mantıklı geliyor bana. Şöyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Bakın, böyle
ön tarafını, teras kısmını değişik bir dizayn yapmış mal sahibi. Bu ev muhtemelen su almış, üst teras çatısı olmadığı için ve iyi bir izolasyon yapılmadığı için komple oradan su almış. Ama bu bence böyle çok büyük bir problem değil. Artık hani böyle çok inanılmaz yalıtım malzemeleri var. İlla ki çatı kaplatmanız gerekmiyor. Yine bu şekilde bırakabilirsiniz. Tabii ki izolasyonunu yapıp şu alana, dediğim gibi bakın şuraya böyle güzel izolasyon malzemeleri var. İlk önce bir şap beton atıp üzerine de o izolasyonları çektiğinizde yine böyle nedir, sağlam bir koruma sağlayacaktır size. Çok güzel, gerçekten geniş teras alanı var. Yani ben olsam ben de çatıyla kapatmazdım burayı. Sağlam bir izolasyon ile böyle teraslı bir ev olarak kullanmayı tercih ederdim. Bahçesi de güzel, geniş bir bahçesi var. Bakın burada tam zaten köyün içerisindesiniz. Hatta etrafında işte pansiyonlar falan da var anladığım kadarıyla. Bu da en çok beğendiğim ilanlardan birisi oldu. Böyle biraz daha bütçeniz iyiyse tadilat sizi korkutmasın. Aslına bakarsanız böyle çok ağır bir tadilat şeyi yok. Dediğim gibi o terastaki yalıtımı çözdüğünüz an zaten bunlar daha önceden olmuş olan şeyler. Temizlenir, işte nedir, kazınır, tekrardan boyanır, sıvanır. Onlar problem değil ama e, şakır şakır da su almış zamanında diyeyim, yani şuradan belli oluyor bu rutubetten, nemden olan şeyler. Bunun harici ev yine bana göre gayet güzel durumda. İzolasyon sorunu çözüldüğü takdirde e, gayet yaşanılabilir bir yer. Marmaris bölgesi de zaten biliyorsunuz en popüler bölgelerden birisi. Bugün de artık son ilanımız diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Yemek yapmayı bilmeyen birinden yemek tarifleri, videoları izlemek istemiyorsanız lütfen abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ve yorumlarla bizi yalnız bırakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın.